Herkese merhaba arkadaşlar. Ekim'in sonlarına doğru Kahve Kokan Hikayeler kanalımı açmıştım ve ilk videom olan Engin'in Zaman Makinesi videosunu yayınlamıştım. O günden bugüne kadar beni takip eden ve videolarımı seyreden herkese çok teşekkür ederim. Ben ilk yayınladığım videodan Engin'in Zaman Makinesi'ni devam ettirmeye ve bu hikayenin ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. Eğer o hikayeyi seyretmediyseniz ilk önce burada hikayeyi seyretmelisiniz. Burada yuvarlak içerisinde ünlem var. Ona tıklayarak Engin'in Zaman Makinesi hikayesine ulaşılabilir. Bu videoda o hikayenin devamı niteliğinde. İyi seyirler dilerim. Profesör Engin atıldığı karanlık hücrede kara kara düşünüyordu. Bundan bir yıl önce kendi laboratuvarını cayır cayır yakmıştı. Daha sonra itfaiye aramıştı ama itfaiye yangını uzun zaman söndüremediği için yangın mahalleye yayılmıştı. Çoluk çocuk bir sürü kişi ölmüştü. Engin de tutuklanmıştı. Eğer hapishaneden kaçıp yeniden zaman makinesi yapmayı ve bu sefer onu 10 dakikadan daha uzun zamanlarda seyahat ettirecek şekilde geliştirmeyi başarırsa bir yıl önce gidip her şeyi değiştirebilirdi. Hapishane arkadaşlarından da destek alıp hapishaneden kaçmayı başardı. Ormanın içinde polislerden saklanarak yaşayacağı bir kulübe buldu ve burada gece gündüz çalışarak zaman makinesini yapmaya başladı. En sonunda zaman makinesini yapıp onu 10 dakikadan daha uzun sürelerde seyahat ettirecek şekilde geliştirmeyi, hatta yıllarca seyahat ettirecek şekilde geliştirmeyi başardı. Hemen bir yıl öncesine geri döndü. Laboratuvarını özlemişti. Laboratuvarı yakmasından 30 dakika öncesine ışınlanmıştı. Allah'tan ki pencerelerden biri aralık bir şekilde açıktı ve o girebilmişti. Sokak lambasından çıkan sarı ışık pencerelerdeki jalizilerden geçerek gece olduğu için karanlık olan laboratuvarda sarımsı çizgiler yaratıyordu. Hikayenin bir önceki bölümünden de hatırlayacağınız üzere 10 dakika sonra burada kopyası belirecekti ve ondan bir 10 dakika daha sonra gelecek olan 3. kopya için tuzak hazırlayacaktı. Engin hemen kopyası gelmeden benzin bidonunu alıp benzini laboratuvarın dışına döktü. Daha sonra kibrit alıp cebine koydu ve bir dolaba saklandı. Dolabın kapaklarındaki aralıktan laboratuvarı görebiliyordu. Daha sonra kopyası laboratuvarda belirdi. Kibrit de benzin bidonunu göremeyince afalladı. Ancak Engin kendisinin zeki biri olduğu ayrıntısını es geçmişti. İkinci kopya, üçüncü kopya geleceği zaman patlayacak bir bomba yaptı laboratuvardaki ekipmanlardan. Bu bombayı yapması 5 dakika sürmüştü. Daha sonra eline matkap alıp kapıya yöneldi. Kapının kilidini, menteşelerini ve vasistasını söktü ve menteşeleri kapı dışarıdan açılacak şekilde monte etti. Vasistası da kapı dışarıdan kilitlenecek şekilde monte etti. O bunlarla uğraşırken bizim dolaba saklanan Engin ise pencerelerden birinden sıvışarak kaçtı. İkinci kopyanın kapıyla uğraşması da 5 dakika sürdü. Sonra o da ortalıktan uzaklaştı. Ve 3. Engin laboratuvara giriş yaptı. Arkasında da baltalı düşman vardı. 3. Engin kapının kilidini görmeyince şoka uğradı. Hemen arkasından da baltalı adam içeri girmeyi başardı ve 3. Engin'i paramparça etti. Onu paramparça ederken de 2. kopya gelip kapıyı dışarıdan kilitledi. Baltalı adam ise olayın farkında değildi ve kurbanını öldürdüğü için sevinç duyuyordu. Derken bom diye bir ses tüm mahalleyi dinletti.
Laboratuvarın duvarları tuzla buz olmuştu neredeyse. Yine laboratuvar cayır cayır yanmaya başlamıştı. Yine yangın söndürülememiş, tüm mahalleye yayılmıştı. Yangını sebep olan ikinci engin sağa çıkmıştı ve bizim dolaba saklanan engin de sağydı. Ancak bir sorun vardı. Yine ikinci engini tutuklamışlardı ve kendisi de çok büyük bir risk altındaydı. Çünkü polisler birden fazla engin olduğunu farkında olmadığı için yolda onu bulurlarsa hapisten kaçtığını zannedecekler ve onu da tutuklayacaklardı. Yine her şey sil baştan başa dönmüştü. Engin kendi kopyasını kurtaracak hem de tüm işleri yoluna koyacak bir plan kurmalıydı. Ve kurdu da. Ancak planı bir sonraki bölümde. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımda geriliminden korkusuna, komedisinden ders vereceğine kadar pek çok hikaye var. Daha fazla hikaye ve videodan ilk haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.